Dermatolojik ilaçlar grubunda yer alan Travazol krem, 15 gramlık tüplerde sunulmaktadır. Travazolun etken maddesi izokonazol nitrat ve diflukortolon valerattır. 15 gramlık tüplerde her 1 gram travazol krem, 10 mg izokonazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat içerir. Travazol krem nedir, ne için kullanılır? Travazol krem, cildin üst tabakasındaki ciddi mantar rahatsızlıklarında iltihaplanmayı ve mantarların çoğalmasını durduran bir kremdir. Travazol krem pişiklerde, güneş yanığı veya böcek ısırığı, arı sokması gibi kaşıntılı ve iltihaplanmaya yatkın olgularda, çevredeki alerjen maddelerle temas sonucu ortaya çıkan ya da saman nezlesi ve astımı olanlarda, çocuklarda da görülebilen en çok yanaklarda, bazen kol ve bacakları da saran kızarıklıklarla belirgin üzeri pütürlü, kaşıntılı cilt tahrişleri veya sulu egzamada, çoğunlukla ter ve yağın fazla salgılandığı tüylü bölgelerde pullanma, kepeklenme ve renk değişikliği ardından iltihaplanmayla ilerleyen cilt mantarlarında, dış üreme organları, bayanlarda bilhassa göğüslerin aralığı ve altları gibi vücudun nemli kısımlarında pembemsi renklerle başlayan, daha sonra açıklı koyulu kahverengiyle devam eden döküntülü lekelenmeler şeklinde yayılabilen cilt rahatsızlığında, yüzde en sık boyunda, kollarda, göğüs bölgesinde, sütlü kahverenginde küçük yuvarlak görüntülü vücut mantarları ve el, ayak ve tırnaklarda iltihapla birlikte gözlenen mantar rahatsızlıklarında, iltihaplanmayı, kaşınma ve kızarıklığı hızla azaltarak mantarlı lezyonların iyileştirmesini çabuklaştırır. Travazol kremi kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerinden birine alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Travazol kremle mantar tedaviniz süresinde cildinizde düzelme belirtileri görülebilir. Ancak düzelmeye başlar başlamaz ilacın uygulamasını durdurmayınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmemiş olabilir ve tekrar nüksedebilir. Bundan dolayı hekiminizin tavsiye ettiği kullanma süresine uymalısınız. Travazol kremi gerektiği gibi kullandığınız halde belirtilerinizde bir düzelme görülmez ya da daha da kötüleşirse acilen hekiminizle görüşmelisiniz. Uçuk veya çiçek hastalığı, roza, ağız çevresinde kızarık kabartılarla belirgin iltihaplanmış yaralarda, zona hastalığında, aşıdan sonra gelişen kızarma ve şişmede, cinsel yollarla bulaşan özellikle cinsel organlarda, ağızda ve dudaklarda, bakteri kökenli yaralarda ve cilt ülserlerinde travazol kullanılmamalıdır. İlacı sürdüğünüz mantarlı bölgedeki iltihaplanma kurumaya başladıktan sonra tamamen geçmesi için en fazla 15 gün daha bu ilaçla tedaviyi sürdürünüz. Hastalığın tekrarını önlemek için iç kıyafetlerinizi sık sık çıkarıp temizini giyiniz ve özellikle iç giyimlerinizi, yüzünüzü, ayaklarınızı sildiğiniz havluları, bezleri sıcak sabunlu su ile yıkayarak temizlenmesini sağlayınız. Travazol kremin hekim tavsiyesi olmadan bebeklerde uzun süreli kullanılmaması gerekmektedir. Çünkü bebekler ilacın yan etkilerine karşı daha hassastırlar. Bebek pişiği tedavisi için kullanıyorsanız bebekte hava almasını engelleyecek sıkı ve kalın bezler kullanmayınız. Krem sürülen yeri sıkıca kapatmak, cildin emdiği ilaç miktarını arttırmaktadır. Tedaviniz süresince banyodan sonra bedeninizi hiç nem kalmayacak şekilde iyice kurulamalısınız. Travazol kremi temizlenmiş kuru cilt bölgesine sürünüz ve sürdüğünüz yerde hava dolaşımı olabilmesi için bol ve gevşek giysileri tercih etmelisiniz. Travazol kremi yüzünüzdeki mantarlı lezyonlar için kullanıyorsanız gözlerinize ve ağzınıza değdirmekten kaçınınız. Yanlışlıkla değmesi halinde bol su ile arındırınız. Travazol kremi ayak mantarı için kullanıyorsanız ayaklarınızı yıkadıktan sonra iyice kurulayınız. Parmaklarınızın arasını saç kurutma makinesiyle kurutmanız tavsiye edilir. Kremin parmak arasında kalmasını sağlamak için kremi gazlı beze sürüp parmaklarınızın arasına koyarak üzerine çoraplarınızı giyebilirsiniz. Ayaklarınızın her daim kuru olmasına özen gösteriniz. Çoraplarınızı her gün çıkarınız. Yerine temiz pamuklu çoraplar giyiniz. Çorap alırken naylon içermemesine dikkat etmelisiniz. Mümkün olduğunca ayakkabılar sık sık değiştirilmeli, hava geçiren ayakkabılar giyilmelidir. Mantarlı, aynı zamanda iltihaplanmış hastalıklı yerlere kolonya gibi
alkol içeren ürünler, alkollü ıslak mendiller, saç boyası, saç kremi, tüy dökücü kremler ve fondöten, allık gibi makyaj ürünlerini sürmeyiniz. Travazol krem nasıl kullanılır? Travazol deri kremini reçetede yazıldığı şekilde kullanmalı ve tedavi süresince hekiminizin direktiflerine mutlaka uymalısınız. Tavsiye edilen miktardan daha çok ya da ilacın durdurulması gerektiği halde kremi kullanmayı sürdürürseniz cildinizde başka rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Tedavi edilecek bölgeye yeterli miktarda kremi yayıp hafif hareketlerle sürünüz. Üzerine hava almayacak şekilde kapatmayınız. Kremin sabah ve akşamları birer kere sürülmesi yeterlidir. Travazol kremin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Travazol kullananlarda sıklıkla gözlemlenen yan etkilere ait bir veri yoktur. Kremi sürdüğünüzde nefes darlığı, ürtiker, yüzünüzde dudak, dil veya boğazınızda şişlik gibi ilaç alerjisi işareti olan bir durumla karşılaşıldığında derhal doktorunuzla görüşünüz. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video içeriği sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.